Peki, beklentini sormak isterim altınla ilgili. Çünkü gerçekten açılışta da söylediğim gibi büyük bir FOMO var şu an. Ben bu treni Öyle. kaçırdım korkusuyla herkes Evet. altın alayım mı diye düşünüyor ya da elinde altın olanlar varsa da ya artık satma zamanı mı diye düşünüyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ne önerirsin altınla ilgili? Son 2-3 haftadır bana da en çok gelen mesajlar hep bu yönde. Değil mi? Araf'ta bir yatırımcı var. Net. Aslında dün de ben işte anlattım, YouTube'da da anlattım. Şöyle, altın ve gümüşün yükseleceğini, 2025'te özellikle gümüşün çok büyük potansiyel taşıdığını söyleyen birkaç kişiden biriyim. Seninle yaptığımız o yayınlarda da anlatmıştım ben. Ve buradan, yani sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu altın ve gümüş daha yukarılara gidecek 2026'da. Ama o kadar hızlı geldi ki ons bazında altın ve gümüş, düzeltme yapması kaçınılmaz böyle durumlarda. Küçük yatırımcı da senin dediğin gibi, ya bugüne kadar almadık, uçtu gidiyor, her gün gidiyor, ne yapsak, alsak mı diyen ve alan var bu arada maalesef. Yani uyarmamıza rağmen. Yani bekleyin, izleyin, yani illa bir şey almak zorunda değilsin. Bir izle bakalım, bir gör orayı. Çünkü çok hızlı geldi. Bir de elimde altınım var, ne yapmalıyım, bozmalı mıyım dediğim gibi. Ben orada şöyle yaptım. Geçen gün hatta tweet de attım, yayınlarımda da paylaştım. Arkadaş, Araf'ta kalmak istemiyorsan bir kısmını realize edersin, karını alırsın, bir kısmına devam edersin. Çünkü düşüşler fırsat olur gene önümüzdeki süreç için. Düştüğünde elindeki altın ve gümüş miktarını artırırsın, tekrar alırsın. Ve kendini o düşüş riskine karşı koruma altına almış olursun kısa vadede. Elinde hiç yoksa böyle arafta kaldığın, herkesin üşüştüğü, kuyruklara girdiği, altın aldığı veya herhangi bir yatırım ürünü için böyle herkesin bir şekilde eyvah kaçıyor almalıyım dediği yerde olma. Bekle. Piyasada fırsat bitmez. Yeter ki fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendirecek paran olsun, kaynağın olsun. Şimdi ne oldu? Bak ons gümüş 54 dolarların üzerine çıktı. Bugün 49 dolar, 49,5 dolar. %10 civarında kabaca bir düzeltme yapıyor şu an. Ons altın daha o kadar düzeltme yapmadı ama o potansiyel var. Altın gümüş rasyosu yukarı gitti. Yine 83'lerin hatta 85'lere falan geldi. Bu kısa vadede bakın zaten geçenlerde JP Morgan'ın CEO'su galiba açıklama yapmıştı. Ben altın yatırımcısı değilim ama işte portföyde biraz altında bulundurmak gerekiyor galiba falan dedi. Tamam arkadaşlar düzeltme geliyor. Sakin. Yapmayın yani. Acele etmeyin. Geliyor bunlar. Bakıyorsun Hindistan'da mıydı bir yerdeydi. Kuyruklar böyle birbirinin üstüne çıkıyor millet altın almak için. Baba bu oluyorsa kaç oradan. En azından kısa vadede. Kendini riske atma. Ama şunu söylüyorum. Altın ve gümüşteki geri çekilmeler önüne biraz vade koyan için bak bunu yaz aylarında da söylemiştim. Ağustos'a gelene kadar söyledik. Fırsattır dedik. Ağustos'tan sonra da patlayacak dedik zaten. Bütün grafikler gösteriyordu. Bütün gelişmeler gösteriyordu. Altın da gümüş de yukarı gidecekti ve oldu. Şimdi teknik seviyeleri bir kırdırdılar. Bu tarz piyasaları borsa yatırımcısı iyi bilir. Şöyle büyük yatırımcılar fotoğrafın devamına inandırırlar ki ellerindeki varlıkları rahatça realize edebilsinler. Sen zannediyor musun ki ons gümüşü 54,5 dolardan büyükler realize etti. Onlar 52'den çıktı, 51'den çıktı, 53'ten çıktı. Ama inandırdılar yukarıya, içeriye çektiler küçük yatırımcıyı. Şimdi küçük yatırımcı eyvah daha düşüş sürer mi? Yukarıdan yakalandık stresine girecek de şimdi. Buradan birazcık artık dinlenip 1-2 ay bakacağız önümüze. Çünkü buraya gelirken Trump'ın özellikle dikkat edin son bir haftadır sert teknik seviyeleri kıra kıra gittiği noktada Trump'ın açıklamaları yaptı bunu. Çin'e tarife dedi. Değil mi? Çıktı bir şeyler anlattı. Bir şekilde piyasayı manipüle etti. Daha öncesinde ABD Kongresi, ABD hükümetinin kapanması vesaire bunları yaşadık. Tüm bunlar besledi ve buraya hızlı bir şekilde getirdi. Vatandaşı da inandırdı düşmeyeceğine, içeriye çekti. Şimdi bundan sonraki süreçte peki altın ve gümüşün niye 2026'da yine yükseleceğini söylüyorsun Emre diyebilirler. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Fed faiz indirmeye devam edecek ama Amerika'da da enflasyon problemi bitmedi. Bu bir. Büyümelerle ilgili endişe devam ediyor. Bu iki. Yani bu stagflatif bir yapıdır. Bu devam edecek. 3.
Dünyadaki borçluluğa, küresel borçluluğa bakınız. Devletlere bakınız. Kamu borçlarına bakınız. Hazin tabloyu görürüz. Kapitalist sistem mevcut haliyle tıkandı. Bir paradigma değişimi içerisinde dünya, bunu hep anlatıyoruz. Fiyat para sistemi, bu cebimizde hani cüzdanlarımıza sığmayan, hani değerli olduğu için değil, değersiz olduğu için cüzdanlarımıza sığmayan para var ya, oradan çıkıyor dünya. Tüm dünyada çıkıyor. Dolayısıyla bu sistem değişim dönüşümlerinde yapay zeka, insan olan ihtiyacın azalması, şirketlerdeki değişim dönüşüm, buralar bize hem bu enflasyonist yapı, hem büyümelerle ilgili endişe, hem dünyadaki güç savaşları, işte dijitalizasyona geçiliyor olması, petrodolar sisteminin tartışılıyor olması, enflasyonist yapı önümüze jeopolitik riskleri hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ticaret savaşlarını hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ve buralar bizim için değerli metalleri besleyen yerler. Gümüşün farklı bir fonksiyonu da var. Sanayi metali olması, fonksiyonu vesaire, yenilenebilir birçok teknolojide kullanılıyor olması, işte arzın talebi karşılayamıyor olması son yıllarda, bakın sınırlı bir metalden bahsediyoruz. Dolayısıyla buraları besleyecek. Ve bu metallerin tarihsel boyutunu takip edenler şunu görebilirler. Uzun süreli bekletme, düzeltme dönemlerinden sonra sert yükseliş dönemleri olur. Dünyadaki bu enflasyon yapısını hani Amerika'daki enflasyon oranlarına bakarak düşünmeyin. Tüm dünya borçlanarak ilerliyor. Piyasa odaklı bir dünya var. Demin dediğim ya, kapitalizmin mevcut hali tıkandı. Kamu borçlarına falan, devletlere bakın. Ne hazin tablolar var. Amerikan hazinesine falan bir bakınız. Dünya ticaretiyle ilgili sıkıntılar var. Güç dengeleri yeniden değişiyor. Bu tablo bize 2026'da da değerli metaller için güzel bir fotoğraf sunuyor. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda şu da unutulmasın. Biz de daha dolar TL bacağını yaşamadık. Yani 42'lere geldik de. Şimdi gram yatırımcısı nereden etkilenir? Bak, ons bacağı var. Dolar TL bacağı var. Onsu bölersin 31,1'e. Dolar TL kuruyla çarparsın. Gram fiyatını bulursun. Şimdi biz de bir de hep beklediğimiz ama ekonomi yönetiminin bastırmaya devam ettiği dolar TL'deki yükseliş yaşandığında ons fiyatları da anlattığım gerekçelerle küreselde yukarı yönlü hareketin devam ettirdiğinde düşünün gram fiyatları altında ve gümüşte nerelere gider. Evet, Yatırım o tavsiyesi önemli bir değil ayrıntı. ama tablo da çok açık önümüzde duruyor. Onu da ifade edelim. Fakat şu uyarıyı da yapayım. Şimdi böyle söyleyince ertesi gün büyük patlamalar bekliyor insanlar. Bu bir süreç. Tabii. Bu bir süreç. Evet. Piyasalardaki döngüleri unutmayınız. Ve benim stratejim, verdiğim eğitimler, işte danışmanlık verdiğim insanlar hep anlattığım ve yaptığım şey şudur. Portföy çeşitliliği arkadaş. Alternatifli olmak. Günümüz dünyasının en büyük mottosu piyasalar için yedek akçeli olmak. 2-3 senedir hep bunu anlatıyoruz. Bilimde tüy bitti. Kızıyorlar bazen. Ama işte piyasa türbülansları görüyorsunuz. Böyle ayda bir, 2 ayda bir her yerde oluyor. Kripto piyasasından tutun da altın gümüşüne kadar, borsalara kadar. Her yerde türbülans oluyor. Kenarda kısa süreli senin bir yedek akçan varsa fırsata çevirirsin. 1, paniğe kapılmazsın, elindeki varlığı panikle kaptırmazsın. 2, çok önemlidir bu. Harika.